Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en gizemli ve kozmik yapılarından biri olan demir kazığın büyüleyici hikayesini paylaşacağım. Bu sadece bir metal direk değil, aynı zamanda tüm evrenin dengesini koruyan kutsal bir yapının hikayesi. Demir kazık, Türk şamanizminin ve tengrizminin kalbinde yer alan, dünyayı gökyüzüne bağlayan mistik bir köprü. Bu efsanevi direk, yerden göklere uzanır ve tüm evrensel düzenin temelini oluşturur. Onun etrafında dönen hikayeler, kozmik dengenin ne kadar hassas olduğunu ve bu dengeyi korumanın ne kadar önemli olduğunu anlatır. Bu kutsal yapı hakkında çok az kişi bilgi sahibi, çünkü onun sırları yalnızca en büyük şamanlar tarafından biliniyor. Demir kazığın hikayesi, aslında evrenin kendisinin hikayesi. O, sadece fiziksel bir obje değil, aynı zamanda ruhsal bir gerçeklik, kozmik bir prensip ve varoluşun ta kendisi. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla efsane keşfetmek istiyorsanız abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla hangi mitolojik konunun hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Sizin istekleriniz gelecek videolarımızı şekillendiriyor. Bu videoda demir kazığın yaratılış hikayesini, kozmik işlevini ve etrafında gelişen olayları keşfedeceğiz. Ayrıca bu kutsal direğin neden tüm varlığın merkezi olduğunu, onu koruma mücadelesini ve günümüzdeki önemini anlayacağız. Hazırsanız, evrenin sırlarıyla dolu bu mistik yolculuğa birlikte çıkalım. Demir kazığın hikayesi, bize kozmik düzenin derinliklerini, varoluşun temel prensiplerini ve insanlığın evrendeki yerini öğretecek. Bu hikaye sadece geçmişe ait değil, günümüz için de son derece önemli mesajlar taşıyor. Zamanın başlangıcında, Tengri büyük yaratılışı tamamladıktan sonra, yarattığı dünyaların ve boyutların stabil kalması için özel bir yapıya ihtiyaç duydu. Bu yapı, tüm evrensel katmanları birbirine bağlayacak ve kozmik düzeni koruyacak. Tengri, yaratılışın son aşamasında evrenin dengesini sağlayacak mükemmel bir çözüm tasarladı. Öncelikle bu görev için sıradan bir malzeme yeterli değildi. Tengri, gökyüzünün en derinlerinden, yıldızların kalbinden çıkan kutsal bir metal yarattı. Bu metal, sıradan demir değildi. Göksel güçlerle bezenmişti. Kozmik enerjileri taşıyabilecek kapasiteye sahipti ve evrenin tüm titreşimlerini hissedebiliyor. Bu kutsal metalin içinde, yaratılışın ilk anındaki enerji hala yanıp sönüyor. Bu eşsiz metalden dev bir kazık dövmeye başladı. Tengri'nin her çekiç darbesi, evrenin temel titreşimlerine uyum sağlayacak şekilde hesaplanmıştı. Kazığın her santimi, kozmik matematik kurallarına göre şekillendirildi. Bu işlem tam 7 gün 7 gece sürdü ve her dakikada kazık daha da güçlendi, daha da kutsal hale geldi. Demir kazığın fiziksel özellikleri bile efsaneviydi. Uzunluğu tam anlamıyla sonsuzdu, hem yeraltının en derin katmanlarına, Erlika'nın krallığının sınırlarına kadar iniyordu, hem de gökyüzünün en yüksek noktalarına, Tengri'nin tahtının bulunduğu yere kadar uzanıyordu. Çapı o kadar mükemmel hesaplanmıştı ki, evrendeki tüm kuvvetlerin dengesini sağlayabiliyordu. Kazığın yüzeyi düzgün değildi. Üzerinde gizemli semboller, antik yazılar ve kozmik haritalar işlenmişti. Bu semboller, evrenin sırlarını barındırıyor, zamanın akışını gösteriyor ve gelecekteki olayların haritalarını çiziyordu. Sadece en bilgili şamanlar bu sembolleri okuyabiliyordu. Kazığın yerleştirilmesi, tarihin en büyük kozmik olayıydı. Tengri, onu dünyanın tam merkezine matematiksel olarak mükemmel olan noktaya dikti. Bu nokta, tüm enerjilerin, boyutların ve gerçekliklerin kesiştiği yerdi. Kazık yerleştirildiği anda, dünya öylesine güçlü bir şekilde titredi ki, bu titreşim tüm evrende hissedildi ve yeni bir düzen kuruldu. Bu kutsal direk, 7 kat göğü ve 7 kat yeri birbirine bağlıyor. Her katman, kendine özgü özellikler, farklı ruhlar, tanrılar ve varlıklarla doluydu. En alttaki katmanda ataların ruhları, ikinci katmanda doğa ruhları, üçüncü katmanda koruyucu ruhlar, dördüncü katmanda tanrıçalar, beşinci katmanda tanrılar, altıncı katmanda büyük kozmik güçler ve en üstteki katmanda ise Tengri'nin doğrudan huzuru bulunuyordu. Kazığın etrafında görünmez ama güçlü kozmik enerjiler dönerdi. Bu enerji akışı, dünyada mevsimlerin değişmesini, gece-gündüz döngüsünü, gelgit hareketlerini, manyetik alanın yönelimini ve tüm doğa olaylarını yönetiyor. Demir kazık, evrenin kalbi gibiydi ve onun ritmik atışlarıyla her şey kusursuz bir düzende kalıyor. Demir kazığın kozmik önemi anlaşıldıkça, Tengri onu korumak için özel koruyucular atamaya karar verdi. Bu koruyucular, evrenin farklı güçlerinden seçilmişti ve her biri kazığın farklı bir yönünü,
farklı bir katmanını koruyordu. Bu seçim süreci, kozmik dengenin korunması için kritikti. İlk koruyucu olan Altın Kartal, gökyüzünün en üst katmanlarından geliyordu. Bu dev kartal, kazığın en tepesinde yuva kurmuştu ve kanatları o kadar büyüktü ki, açtığında tüm dünyanın üzerini gölgelerdi. Onun görevi, gökyüzünden gelebilecek tüm tehditleri uzaklaştırmak, ayrıca kazığa gelen kozmik enerjileri filtrelemekti. Altın Kartal'ın gözleri, evrendeki en küçük değişiklikleri bile görebiliyordu ve çığlığı, kötü niyetli varlıkları korkutup kaçırabiliyordu. İkinci koruyucu, Gümüş Ejder'di. Bu muhteşem ejder, kazığın gövdesi etrafında sarmal halinde dolanır ve onu fiziksel saldırılardan korurdu. Gümüş Ejder'in vücudu o kadar uzundu ki, kazığın etrafında 7 tam tur atabiliyor. Nefesi, kazığın metalini temizleyen kutsal bir ateşti ve aynı zamanda yaklaşan düşmanları uzaklaştırıyor. Ejder'in pulları ay ışığı gibi parlardı ve geceleri kazığın çevresini aydınlatırdı. Üçüncü koruyucu, Kristal Kaplumbağa'ydı. Bu antik varlık, kazığın tabanında, yeraltının derinliklerinde yaşıyor. Kabuğu sadece koruma sağlamıyor. Aynı zamanda kazığın temelini güçlendiren özel kristallerden yapılmıştı. Kristal Kaplumbağa'nın görevi, yer altından gelebilecek karanlık güçleri engellemek ve kazığın köklerini güçlendirmek. O, binlerce yıl boyunca hareket etmezdi ama gerektiğinde dehşetli bir güçle harekete geçebilirdi. Bu ana koruyucuların yanında sayısız daha küçük ruh ve varlık var. Rüzgar ruhları kazığın çevresinde sürekli dans ederek onu temiz tutuyorlar. Ateş ruhları kazığın sıcaklığını düzenliyor ve soğuk enerjileri uzaklaştırıyorlar. Su ruhları yağmur ve çiğ şeklinde kazığı yıkıyor, metal yüzeyini parlatıyorlar. Toprak ruhları ise kazığın temelini güçlendiriyor ve yer altından gelen titreşimleri dengeliyorlar. Koruyucular arasında son derece organize bir hiyerarşi sistemi var. Her seviyedeki koruyucu, kendi sorumluluk alanındaki en küçük değişikliği bile üst makama rapor ediyor. Bu sistem sayesinde hiçbir tehdit fark edilmeden kalamazdı ve gerekli önlemler anında alınırdı. Zamanla, demir kazığın muazzam gücünden haberdar olan karanlık güçler, bu kutsal yapıyı ele geçirmek ve kendi amaçları için kullanmak üzere sinsi planlar yapmaya başladılar. İlk büyük tehdit, en beklenmedik yerden, yeryüzünün en derin katmanlarından geldi. Erlikhan'ın emrindeki karanlık ruhlar, kazığın köklerini çürütmeye ve temelini zayıflatmaya yönelik karmaşık bir strateji geliştirmişlerdi. Bu planın arkasında Erlikhan'ın kendi yeraltı krallığından çıkma ve üst dünyalara egemen olma arzusu yatıyordu. Eğer demir kazığı ele geçirebilirse, tüm boyutlar arası geçişleri kontrol edebilecek, evrenin efendisi olabilecek ve hatta Tengri'ye meydan okuyabilecekti. Bu amaçla en güçlü karanlık büyücülerini, yozlaşmış ruhları ve cehennem yaratıklarını görevlendirmişti. Saldırı planı aylarca hazırlandı. Erlikhan'ın orduları, yeraltının en derin labirentlerinde gizlice toplandı. Karanlık büyücüler, kazığın ruhsal enerjisini zehirleyecek özel iksirler hazırladı. Yozlaşmış elementaller, kazığın fiziksel yapısına saldıracak korozif maddeler ürettiler. Saldırı, gece yarısının en karanlık saatinde, ayın en az görünür olduğu zamanda başladı. Bu zamanlama tesadüf değildi. Karanlık güçlerin en güçlü olduğu saatler, bu saatlerdi ve koruyucu ruhlar da en zayıf hallerindeydi. Yer altından yükselen zehirli, korozif dumanlar, kazığın kutsal metalini yavaş yavaş korozyona uğratmaya çalıştı. Bu dumanlar sadece fiziksel hasar vermiyordu. Aynı zamanda kazığın ruhsal enerjisini de zehirleyerek onu içeriden çürütmeye çalışıyor. Kristal Kaplumbağa, alarm sisteminin ilk halkası olarak bu tehlikeyi derhal fark etti. Kabuğundaki kristaller vahşi bir şekilde titreşmeye başladı ve tüm koruyucu ağına acil durum sinyali gönderdi. Bu sinyal, kazığın tüm seviyelerinde bulunan koruyuculara ışık hızında ulaştı. Koruyucular koordineli bir şekilde harekete geçti. Gümüş Ejder, kutsal nefesiyle zehirli dumanları temizlemeye başladı. Ama dumanların yoğunluğu ve toksisitesi beklenenden çok fazlaydı. Altın Kartal, güçlü kanat çırpışlarıyla gökyüzünden temiz, kutsal hava getirmeye çalıştı. Ama saldırının boyutu ve şiddeti en deneyimli koruyucuları bile şaşırtmıştı. Karanlık ruhlar sadece zehirli dumanlarla yetinmiyorlar. Kazığın etrafında kötü enerjiyle dolu büyülü çemberler oluşturmaya başladılar. Bu çemberler, kazığın pozitif kozmik enerjisini emmeye ve onu giderek zayıflatmaya programlanmıştı. Her geçen dakika kazığın parlaklığı azalıyor, metalik yüzeyi matlaşıyor ve koruyucu alanı küçülüyordu. En kritik an, karanlık güçlerin kazığın tabanına doğrudan temas etmeyi başardıkları an. Bu temas, tüm evrensel dengeyi sarsan korkunç bir titreşim yarattı. Dünyanın her yerinde depremler hissedildi,
Gökyüzünde anormal ışıklar belirdi ve hayvanlar panik halinde kaçışmaya başladı. Bu olağanüstü durum karşısında dünyanın dört bir yanındaki şamanlar aynı anda kazığın büyük tehlikede olduğunu ruhsal bağları sayesinde hissetti. Sibirya'dan Anadolu'ya, Altaylardan Karpatlara kadar tüm şamanlar aynı kabusu gördüler ve aynı acı verici titreşimi hissettiler. Zaman kaybetmeden tarihte eşi görülmemiş büyük bir ritüel başlattılar. Kabileler arası tüm farklılıklar, kavgalar, rekabetler bir kenara bırakıldı ve tek amaç için birleşildi. Demir kazığı kurtarmak. Binlerce şaman eş zamanlı olarak davullarını çalmaya başladı. Bu davul sesleri sadece fiziksel boyutlarda değil, ruhsal boyutlarda da güçlü yankılar yaratıyordu. Demir kazık sadece kozmik bir yapı değil, aynı zamanda şamanların en kutsal ruhsal yolculuklarının da merkeziydi. En güçlü ve en deneyimli şamanlar bu kutsal direk boyunca farklı boyutlara, farklı gerçeklik katmanlarına seyahat edebiliyorlardı. Bu yetenek, yılların eğitimi, sıkı disiplin ve derin ruhsal gelişimle elde ediliyor. Bu mistik yolculuklar şaman geleneğinde kazık tırmanışı veya göksel yükseliş olarak biliniyordu. Bu yolculuğa çıkacak şaman, haftalarca hatta aylarca süren özel hazırlık ritüellerinin ardından bilincini fiziksel bedeninden ayırarak kazık boyunca yükseltiyor ve her seviyede farklı bilgiler, farklı deneyimler elde ediyor. Hazırlık aşaması son derece kritikti. Şaman önce fiziksel bedenini temizlemeli, belirli yiyeceklerden uzak durmalı, özel bitkilerle arınma törenleri yapmalıydı. Sonra zihinsel hazırlık başlar. Meditasyon, mantra tekrarları, koruyucu büyülerin öğrenilmesi. Son olarak da ruhsal hazırlık, ataların ruhlarından izin alma, koruyucu ruhlarla ittifak kurma. Alt seviyelerde, yani yeraltı katmanlarında şamanlar ataların ruhlarıyla buluşabiliyorlar. Bu atalar yaşamları boyunca edindikleri bilgileri, deneyimleri ve hikmetleri genç şamanlara aktarıyorlar. Bazı atalar özel görevler veriyor. Hastalık tedavi etme formülleri, kayıp ruhları bulma teknikleri, gelecekteki tehlikeleri görme yöntemleri. Orta seviyelerde doğa ruhları ve çeşitli tanrısal varlıklar yaşıyordu. Burada şamanlar doğayla daha derin bir bağ kurabilir, hayvanların dilini öğrenebilir, bitkilerin şifa özelliklerini keşfedebilir, elementlerin sırlarını çözebilirlerdi. Bu seviyede aldıkları eğitim, onları daha güçlü şifacılar, doğa koruyucuları ve bilge rehberler haline getiriyor. Üst seviyelerde ise en yüce tanrılar ve kozmik güçlerle karşılaşma imkanı vardı. Ama bu seviyelere çıkmak, sadece en olgun, en deneyimli ve en saf kalpli şamanların başarabileceği bir durumdu. Burada alınan bilgiler sadece bireysel gelişim için değil, tüm toplum, hatta tüm insanlık için kritik önemdeydi. Her seviyenin kendine özgü zorlukları ve sınavları vardı. Şaman, kazığın farklı bölümlerinde farklı testlerle karşılaşıyor. Alt seviyelerde korku testleri vardı. Şamanın en derin korkularıyla, travmalarıyla, karanlık yanlarıyla yüzleşmesi gerekiyor. Orta seviyelerde bilgelik sınavları yapılıyor. Karmaşık bulmacalar çözmek, gizemli sembolleri yorumlamak, doğa yasalarını anlamak gerekiyor. Üst seviyelerde ise fedakarlık testleri vardı. Şamanın kişisel çıkarlarını, egosunu, hatta yaşamını toplumun iyiliği için feda edip edemeyeceği test ediliyordu. En deneyimli ve en güçlü şamanlar cesaret ederlerse kazığın en tepesine kadar çıkabilirlerdi. Burası doğrudan Tengri'nin huzuruna çıkmanın mümkün olduğu tek yer. Ama bu yolculuk son derece tehlikeliydi ve hazırlıksız şamanlar bu süreçte ruhsal olarak kaybolabilir. Hatta fiziksel bedenlerine geri dönemezler. Bu yolculukların amacı sadece kişisel ruhsal gelişim değildi. Şamanlar bu deneyimlerden toplum için kritik öneme sahip bilgiler getiriyorlardı. Hastalık tedavileri, gelecek kehanetleri, tarım tavsiyeleri, hava durumu öngörüleri, ruhsal rehberlik, toplumsal sorunların çözümleri, bunların hepsi bu yolculuklardan elde edilen bilgilerle mümkün oluyor. Zamanla özellikle son birkaç yüzyılda insanların demir kazığa ve genel olarak eski inançlara olan saygısı ciddi şekilde azalmaya başladı. Teknoloji hızla ilerledikçe insanlar geleneksel bilgileri artık geçmişte kalmış, bilimsel olmayan inançlar olarak görmeye başladılar. Modern toplumlar eski kutsal yerleri, ritüelleri ve inançları terk ettikçe demir kazığın beslendiği ruhsal enerji kaynakları kesilmeye başladı. İnanç azaldıkça kazığın kozmik enerjisi de zayıflamaya başladı. Bu durum koruyucular tarafından derhal fark edildi,
Ama müdahale etmek için yeterli güçleri kalmamıştı. Altın kartalın kanatları eskisi gibi güçlü rüzgarlar yaratamıyordu ve gümüş ejderin nefesi sönükleşmeye başlamıştı. İlk fiziksel belirtiler dünya çapında yaşanan doğal dengedeki bozulmalarla ortaya çıktı. Mevsimler düzensizleşti, hava olayları öngörülemez hale geldi ve hayvanlar garip davranışlar sergilemeye başladılar. En kritik gelişme, karanlık güçlerin yeniden harekete geçmesi. Yer altındaki Erlika'nın kuvvetleri, kazığın zayıf anını kolluyor ve yeni saldırı planları yapıyorlar. Bu kritik dönemde demir kazığın parlaklığı gözle görülür şekilde azalmaya başladı. Eğer bu durum devam ederse, yakında tamamen işlevini yitirebilir ve evrensel denge geri döndürülemez şekilde bozulabilirdi. 21. yüzyılın başlarında dünya çapında yaşanan çok sayıda doğal afet, iklim değişikliği ve çevresel bozulmalar, bilim insanlarını ve araştırmacıları derin bir sorgulamaya itti. Geleneksel bilimsel yöntemlerle açıklanamayan bu olayların arkasında daha derin, daha antik bir bilgi olabileceği düşünülmeye başlandı. Bu arayış, insanları eski geleneklere, kayıp bilgilere ve atalarının hikmetine yöneltti. İlk olarak, önde gelen üniversiteler, etnoloji ve antik kültürler üzerine kapsamlı araştırma projeleri başlattı. Harvard, Oxford, Sorbonne ve İstanbul Üniversitesi gibi prestijli kurumlar ortak çalışmalar yürütmeye başladılar. Türk mitolojisi ve şamanlık bu araştırmaların merkezinde yer aldı. Akademisyenler eski şaman geleneğinin sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda doğa ile ilgili derin bir bilimsel anlayış içerdiğini keşfetti. Arkeologlar, Sibirya'dan Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir alanda demir kazıkla ilgili antik kalıntılar bulmaya başladılar. Bu kalıntılar arasında metal parçalar, özel sembollerle işlenmiş taşlar ve şamanların kullandığı ritüel objeleri vardı. En şaşırtıcı keşif, bu metal parçaların modern bilimle analiz edildiğinde bilinen hiçbir elementle eşleşmemesi. Bu akademik ilgi, medya ve sosyal ağlar aracılığıyla hızla yayıldı. Netflix ve BBC gibi platformlar, demir kazık efsanesi üzerine belgeseller çekmeye başladı. YouTube kanalları, kitaplar ve dijital platformlarda bu antik hikaye tekrar anlatılmaya başlandı. İnsanlar bu efsanenin günümüz çevre sorunlarıyla olan şaşırtıcı paralelliklerini fark ettiler. Genç nesil, özellikle çevre konularına duyarlı olan Z kuşağı, ata kültürlerine olan merakını arttırdı. Türk mitolojisi dersleri, üniversitelerde en popüler seçmeli dersler haline geldi. Şamanlık uygulamaları, modern psikoterapide alternatif bir yöntem olarak incelenmeye başlandı. Bu yeniden ilgi ve farkındalık, demir kaza doğrudan enerji vermeye başladı. Koruyucular, yavaş yavaş eski güçlerini geri kazanmaya başladılar. Altın kartalın kanatları, eskisi gibi güçlü rüzgarlar yaratabilmeye başladı. Gümüş ejderin nefesi tekrar parlamaya başladı ve kazığın etrafındaki koruyucu aura güçlendi. Kristal kaplumbağanın kabuğundaki kristaller yeniden parıldamaya başladı. Modern teknoloji ve eski bilgelik arasında köprüler kurulmaya başlandı. Çevre mühendisleri eski şaman geleneğindeki doğa koruma yöntemlerini inceledi ve modern koruma projelerini uyguladılar. Psikologlar şamanların ruhsal iyileştirme tekniklerini araştırdı ve travma tedavisinde kullanmaya başladılar. Fizikçiler demir kazığın tanımladığı kozmik enerji akışlarının modern kuantum fiziği ile benzerliklerini keşfetti. En önemli gelişme, dünya çapında yeni nesil şamanların yetiştirilmeye başlanmasıydı. Bu modern şamanlar hem eski gelenekleri öğreniyor hem de modern dünyayı anlıyorlar. Onlar, geçmiş ile gelecek arasında, eski bilgelik ile modern bilim arasında köprü görevi görmeye başladılar. Çevre koruma projeleri, eski şaman geleneklerinden ilham almaya başladı. Ormanların, nehirlerin ve dağların kutsal kabul edilmesi fikri, modern ekoloji hareketleri tarafından benimsenmeye başladı. Bu yaklaşım, sadece bilimsel verilerle değil, ruhsal bağlılıkla da desteklenince çok daha etkili oldu. Demir kazık, bu yeniden keşif süreci sayesinde güçlenerek eski görkemini yavaş yavaş geri kazandı. Kozmik denge yeniden kurulmaya başladı ve dünya normalleşme sürecine girdi. İklim değişikliği devam etse de artık bu konuda daha bilinçli ve bütüncül yaklaşımlar geliştiriliyor. İşte demir kazığın büyüleyici hikayesi böylece sona eriyor. Bu efsane bize kozmik düzenin önemini, inancın gücünü ve geleneksel bilginin değerini gösteriyor. Ama bu hikaye sadece geçmişe ait antik bir anlatı değil, günümüz dünyası içinde son derece önemli mesajlar taşıyan, rehber niteliğinde bir öğreti. Demir kazığın hikayesi aslında insanlığın doğayla olan bağını, evrensel dengeye olan sorumluluğunu ve eski bilgilerin korunmasının önemini simgeliyor. Bu kutsal direk sadece mitolojik bir yapı değil, aynı zamanda evrensel dengenin ve kozmik düzenin metaforu. Günümüzde yaşadığımız çevre sorunları, iklim değişikliği, doğal dengenin bozulması,
biyolojik çeşitliliğin kaybı ve ekolojik krizler bu binlerce yıllık hikayeyle şaşırtıcı paralellikler taşıyor. Belki de demir kazık efsanesi, atalarımızın bizlere bıraktığı bir uyarı, daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatan antik bir mesaj. Bu hikayedeki koruyucular, günümüzdeki çevre aktivistleri, bilim insanları ve doğa koruyucularını andırıyor. Şamanların birleşik gücü, uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor. Modern zamanların inançsızlığı ve sonrasındaki yeniden uyanış ise, çevre bilincinin gelişim sürecini yansıtıyor. Türk mitolojisinin bu kozmik hikayesi, binlerce yıl önce anlatılmış olmasına rağmen, günümüz içinde son derece geçerli ve değerli mesajlar içeriyor. Evrensel denge, sadece doğanın değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Her birimiz, bu kozmik düzenin küçük ama kritik bir parçasıyız. Demir kazığın hikayesi, aynı zamanda geleneksel bilgilerin modern bilimle nasıl buluşabileceğini de gösteriyor. Eski bilgelik ile yeni teknoloji arasında köprü kurmak, hem geçmişimizi korumak hem de geleceğimizi inşa etmek için gerekli. Bu efsane bize gösteriyor ki bazen en büyük güçler görünmez yapılarda, soyut kavramlarda ve kolektif inançlarda gizlidir. Fiziksel güçten çok, ruhsal güçler ve birleşik irade gerçek değişimi yaratabilir. Mitolya ailesi, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Türk mitolojisinin hangi hikayesini duymak istiyorsunuz? Hangi efsane sizi daha çok meraklandırıyor? Yorumlarda belirtin. Sizin istekleriniz ve önerileriniz kanalımızın yönünü belirliyor. Demir kazığın hikayesi gibi bazen en derin hakikatler eski hikayelerde gizlidir. Unutmayın ki her birimiz bu evrensel dengenin, bu kozmik düzenin önemli bir parçasıyız. Kendi küçük çevremizdeki dengeyi koruyarak büyük resme katkıda bulunabiliriz. Bir sonraki videoda yine büyüleyici ve öğretici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, doğayla olan bağınızı güçlendirin ve evrenle olan uyumunuzu hiç kaybetmeyin. Hoşça kalın ve unutmayın. Dünya hepimizin ortak evidir.